İslam felsefesi tarihi dersinin kapanış dersindeyiz. Bugünün özel bir anlamı var. Çünkü bu sınıfta, bu derste mantıktan İslam ahlak felsefesi, İslam felsefesi tarihi dersine kadar, 4. sınıfa kadar arkadaşlarımız var. Ve aslında yaptığımız işin ne olduğu, yani bu İslam felsefesi tarihine gelene kadar nelerle uğraştık, ne yaptık onu anlatmak istiyorum. Öncelikle İslam felsefesi demek aslında bir mantık kurgusu demek. Mantık kurgusu nereden başlıyor? Bu Farabi'nin İlimlerin Sayma adlı eserinden hareketle bu mantık kurgusunu sağladığımız zaman, buna uygun bir ahlak tasavvuru ortaya koyduğumuz zaman, daha sonra da İslam felsefesi dersiyle matematiği nasıl kurgulayacağımızı ortaya koyduğumuz zaman aslında iş çözümlenmiş olacak. Peki İslam felsefesi tarihindeki problemler neler? Mesela en temel problemimiz Sudur nazariyesi. Dönem boyunca arkadaşlarımızın üzerinde durduğu en önemli husus da Sudur nazariyesi oldu. Sudur nazariyesinin özelliği, kötülük problemini, peygamberlik tasavvurunu, ahlak tasavvurunu bütüncül bir şekilde halleden, çözümleyen ve bunu sistem içerisinde kurgulayan bir yapıya sahip. Ve aslında Sudur'un ortaya çıkmasının altından ne yatıyor? İlk baştan başlayalım, alemin kıdemi meselesi. Şimdi alemin yaratılışı ile ilgili teoremlere baktığımız zaman İslam düşünce geleneğinde çok ciddi anlamda bunda çözüm önerisi sunacak bir yapı aslında görmüyoruz. Yaratılış anlayışını kurgulayan, yaratılışın nasıl olduğunu sorguladığımız zaman temelde Sudur nazariyesiyle pek çok konunun çözümlendiğini gözlemleyebiliyoruz. Peki Sudur'u diğer konulara bağlayan ne? Yani alemin yaratılışını, alemin kıdemini, mesela Kur'an-ı Kerim'deki yaratılış ifadelerinden ve hayatın içerisindeki değişimleri de göz önünde bulundurarak nasıl bir sistem kuracağını, nasıl algılayacağız? Orada esas şu, Tanrı ve alem ilişkisi. Tanrı'dan alemin ortaya çıkışı nasıl oldu ve insanın yüce olan, varlıkla olan ilişkisi nasıl olacak? Ben kendi adıma söylüyorum, ben İbn Sinacıyım, Farabiciyim. Yani biraz felsefeci olarak Farabi İbn Sina'nın düşünce biçimini, düşünce dünyasını savunan bir yapı var. Bunu da neden söylüyorum? Düşünce dünyamı aydınlatan nokta sebep ve sonuç arasındaki ilişki. Bugünkü İslam dünyasındaki temel problem nedir diye sorduğumuz zaman da sebep sonuç arasındaki ilişki geliyor aklımıza. Sudur nazariyesinin de aslında bugün geçerli kozmolojik olarak olmayan nazariye ama çözümleyen şey bu. Sebep ve sonuç arasındaki ilişkiyi sağlam temeller üzerine kuruyor. Bilimsel gerçeklik içerisinde olayları çözümlüyor. Dini anlarken ve yorumlarken bilimsel gerçekliğin ve çerçevenin gerektirdiği ölçüleri kullanıyor. Ve kitaplarına ve eserlerine baktığımız zaman bu insanların akıl ve mantık dışı bir yapı kurgulamıyorlar. Tam tersine dini de, dünyayı da, ahlakı da akıl ve mantık kurgusu içerisinde çözümlüyorlar. Benim dikkatimi çeken en önemli husus, dünyadaki yapılan felsefi sistemlerin içerisinde ya da İslam düşüncesindeki büyük insanların ortaya koyduğu sistemlerin içerisinde en önemli husus Platon'dan Farabi İbn Sina'ya, Atatürk'e kadar bütün büyük kurucu insanlar hep matematikle ilgilenmişler. Sorunlara bakarken soyut düşünce biçimini kullanmışlar ve bu soyut düşünme biçimini de bir sistem haline getirmişler. Ben bu dersin girizgahını şöyle noktalamak istiyorum. Eğer biz İslam felsefesi, İslam düşüncesi ve İslam ahlakı adına bir sistem ortaya koymak istiyorsak 3 aşamaya geçmemiz lazım. Birincisi kavram, ikincisi usul, üçüncüsü kuram. Biz maalesef kavram noktasında sıkıntıları olan, usul noktasında bir yöntem belirlemeyen ve kuram noktasında da daha sorunun farkında olmayan bir İslam dünyasıyla karşı karşıyayız. Bunu aşmanın yolunu ben yine filozoflarda görüyorum. Umarım sizlerin arasından çıkacak arkadaşlarımız bu geleneğin bir tarafından tutarlar, bir ucundan tutarlar ve bu sistemi çözümlemeye çalışırlar. Bugün 31 Aralık 2018, yeni yılında tüm dostlarımıza mutlu, huzurlu ve güzel bir yıl olmasını dileriz. Yeni yıla derste girdik. 2019'da derste gidecek gibi görünüyor. Çok teşekkür ederiz.